Bunların bir çift yavrusu benden size söz, hediye. Gerçekten çok güzel, rahibe krallığı gibi oldu. Yani şu ırkın verdiği keyfi ben ya gerçekten bugüne kadar ne Mardinler'de alabildim, ne Posta'da alabildim, ne Hünkâr'da alabildim. Maşallah ne güzel hareketlerim var. Sevdim seni paşa. Burası tam bir güvercin çiftliği oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda 2 çift kuş aldım. Çok güzel kuşlar. Biliyorsunuz benim aşık olduğum bir ırk vardı. Rahibelere aşık oldum. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Çok böyle hareketli kuşlar olduğu için ve şevkli anaç kuşlar olduğu için beni daha da şevklendirdi. Ve gidip 2 çift daha rahibe aldım. Farklı renklerini aldım bu sefer. Artık 3 renk rahibem var. Ve bu kümesi rahibeyle dolduracağım. Hem yavru alacağım bol bol hem sizlerle paylaşacağım. Sizlere vereceğim. Hediye edeceklerim olacak. Sahiplendireceklerim olacak. Çok güzel rahibelerim var artık. Bunları bakıcı olarak da kullanabilirim. İlerleyen zamanlarda bunların başka bir rengi daha var. Çok daha özel bir rengi var. O özel rengi alıp bu 3 takımı bakıcı olarak kullanıp o özel rengi de üretebilirim. O özel renk de buz mavi arkadaşlar. O daha değerli, daha maddi olarak değerli bir renk olduğu için onu üretebilirim. Ama bu rahibeleri sizlere göstermeden önce ben yavrulardan bahsetmek istiyorum. Genel kümesin durumundan bahsetmek istiyorum. Çünkü farklı durumlar oldu. Buraya biliyorsunuz ben 4 çift kuş aldım. Şurada muhafaza ettim. Buraya bir karantina kümesi tarzı bir şey yapmıştım. Farklı eleştiriler oldu. Bu kuşları neden iade ettin? Yapmaman lazımdı, yakışmadı diye. Ama bence yakışmayan şey bu kuşları tehlikeye atıp hastalıklı kuşları burada 4 çift kuşu, 8 tane kuşu tutmak olurdu. Asıl ayıp olan bu olurdu. Kuşu sattığım arkadaş zaten gelip kuşlarını aldı. Burada misafirim oldu. Ama ben yorum yapan birkaç kişinin neden böyle bir yorum yaptığını gerçekten anlayabilmiş değilim. Kuşlar hastayken ben niye o kadar para verip kümesimde hasta kuş barındırayım? Bunu soruyorum size. Bunun cevabını da yorumlara bekliyorum. Ben haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde 4 kere arkadaşa ben kuşların genel sağlık durumu iyi mi, sağlıklılar mı diye sormuştum. Çünkü bu konuda takıntılıyım arkadaşlar. Her şey tamam. Erkek dediği kuş dişi bile çıksa benim için hiç sorun değil. Gidip belki dişi bulurum, eş yaparım ama hasta olan kuşa kesinlikle sıfır tolerans. O yüzden bu şekilde ilerliyoruz. Hastalıklı kuşları kümesimizde tutmuyoruz. Yeni aldığım kuşları bizzat gidip kümesinden aldım. Abime de çok teşekkür ediyorum. Üsküdar tarafında Serkan abiden aldım kuşları. Serkan abi sadece rahibe besliyor arkadaşlar. Kümesinde sadece rahibe var. 4 çift rahibe ve onların yavruları vardı. Gittim, gördüm, aldım. Bundan sonrasında da görmeden çok fazla kuş almayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu bana tamamen maddi manevi zarar veriyor. Yani hasta olduğu zaman da manevi olarak rahatsız hissediyorum. Evimde uyku uyuyamıyorum. Bu arada Turhan kardeşimin hediyesi dişi Mardin'imizde çok güzel şekilde bir duruşu var. Ondan da gözlerimi alamıyorum. O da yuva kızdırıyor eşiyle beraber. Ama inşallah burayı tutmalarını istiyorum ama orayı zorluyorlar. Bakalım ne olacak, beraber göreceğiz. Postalardan bu erkekle bu dişi eş tuttu. İkisi beraber geziyor. Eş tuttular diye düşünüyorum. Ama %100 kesin bir şey söylemiş olmayayım. Belki değişebilir. Ya da bununla eş tutabilir. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İkisiyle beraber takılıyor ama en çok bu kızımızla vakit geçiriyor erkek. Mardin'in eşini de bulalım. Dişiyi alalım yanımıza beraber. Mardin'i eşinin yanına bırakıyoruz. Erkeğimiz çok kızgın, çok ötüyor. Onu yumurtlatmak istiyor ama dişimiz yer beğenmiyor maalesef. Şurada bir yer tutturdular. Oraya girip çıkıyorlar ama orayı da hünkârı istemiyor. Alttaki hünkârı da kovuyor, üstteki hünkârı da kovuyor. Ama kendilerine bir yer bulacaklar inşallah. Moralimi bozan başka bir konu da şu arkadaşlar. Ben o kuşları alıp götürdükten sonra, gönderdikten sonra belki kursak mantar olabilirler diye düşünüyorum. 2 tane et yavrum öldü. Bu da 3. oldu. Bu 3.'sünün bununla hiçbir ilgisi yok. Burada ölü bir yavru var. Onu size göstermeyeceğim ama burada bir çift kuşum. Maalesef bu erkeğim özellikle ve genç bir dişi, gold bir dişim var. Onu şu anda burada göremiyorum ama hiç yavruya kusmak nedir, kursak sütü vermek nedir bunlardan hiç haberleri yok maalesef. Hiçbir şekilde yavruya kusamıyorlar. Bu yüzden de 3'ü ağızdır. Yavrular çıkıyor, ertesi gün ölüyor. Şimdi ben bir tanesini kurtardım, başka bir yere kaydırdım. Bir tanesi burada deneyeyim dedim yani Allah büyük, bakarlar belki dedim. Ama yine bakamadılar, yine öldürdüler. Bu çok sinirimi bozuyor arkadaşlar. Onları ayıracağım mı? Bir şey yapacağım. Bir şekilde onlara yavru bakmayı öğretmem lazım. Ama bunun sonu yok yani. Öldürüyorlar. Öldürüyorlar da öldürüyorlar. O yüzden bu durum gerçekten canımı sıkıyor. Burada yine bu ikisi eş. Buradaki gümüş dişim de yine yer tutuyorlar. Garip bir şekilde. Bu üçü aynı folluğu alıyor. Bir önceki yumurtalarda maalesef çürüme, bozulma olmuştu. Üçü beraber bir çift yumurtayı paylaşamadığı için
Bu tarz sıkıntılar olmuştu. Şu anda yine aynı yeri tutuyorlar. Bunları bir türlü ayıramıyorum. İnşallah bu sefer bu yumurtaları çıkarırız arkadaşlar. Altındaki keçeyi de bu arada altta ölen et yavrunun altına koymak için almıştım. Buraya bir örtü serdim. Örtüde rahat rahat geziyorlar. Şimdi gelin beraber yeni aldığımız rahibelerin renklerine bakalım. Şimdi önce ilk çiftimizi açıyoruz. İlk aldığım kuşlar, ilk beğenerek kümeste aldım. Çünkü 4 çift vardı. Ben oraya bir çift almaya gittim. Ama 2 çift alıp çıktım. Böyle bir durum oldu. Çünkü 2 çifti de çok beğendim. İlk aldığımız çift kara bir takım. Güzel bir takım ama dar bir alan olduğu için kuşların maşallah çok güzel. Tepeleri bendekilerden çok daha güzel bu arada. Kafa yapıları çok daha güzel. Bir çift kuştan geliyor. O anacı da aldım. En büyük anneyi de aldım. Yani o kümesteki en yaşlı anneyi de sahiplendim. Hatta Serkan abime buradan çok teşekkür ediyorum. Bak bu yaşta bu kümesin annesi. Bunu alırsan belki hani yumurta kesebilir diye söyledi. Ama buna rağmen ben anneyi çok beğendiğim için onu aldım. Lekesiz, güzel de bir renk olduğu için aldım. Şimdi bunlara bakalım. O anneyi de size göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kümesimize koyuyoruz. Bu takım gerçekten çok güzel bir takım. Siyah. Yine çok hareketli kuşlar. Yerlerinde duramayan kuşlar. İnşallah ben de hayrını görürüm. Bol bol yavru alırım kendilerinden. Gerçekten çok güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle bir söz vermiş olayım arkadaşlar. Bunların ilk yavrularını abonelerinden birine hediye edeceğim. Çekilişle mi yaparız artık, yorumlarla mı yaparız, yorumlardan mı katılım sayarız bilmiyorum. Ama bunların ilk çift yavrusunu söz veriyorum. Abonelerinden birine hediye vereceğim. Bunu sonraki videolarda da hatırlatın bana. Ya bunlar şimdi 1,5 ay sonra yavrusu, 2 ay sonra yavrusu çıkacak belki. Orada unutursam mahcup olmayayım size. Ama bunların bir çift yavrusu benden size söz, hediye. Şimdi gelelim yeni çiftimize. Yeni çiftimizde önce erkeği göstereyim size. Erkeğimiz gerçekten kocaman. Bu soyun ilk yavrularındanmış bu. Bunun babası, asıl babası dişinin eşiymiş ama oğluyla eş yapılmış sonrasında. Bu bunlara göre biraz daha iri kafalı bir erkek. Bu erkeği çok sevdim. Tertemiz bir erkek. Ama asıl benim sevdiğim renk bu oldu. Bunu da hemen göstereceğim size. Rahibe çiftliği gibi oldu resmen burası arkadaşlar. Dişimiz de bu. Kahverengi. Çok güzel koyu kahverengi, kestane rengi bir dişi. Buna da bayıldım. Bunu da böyle yanlarına koydum. 3 siyah, bir kahverengi. Bu kahverengiyi alma sebebim de kendi erkeğiyle beraber kahverengi yavrular veriyor olması. Burada şu anda 2 takım rahibe daha eklenmiş oldu. Şimdi kendi rahibelerimizle kıyaslamak için yanlarına bir rahibemi koyuyorum. Strasser'le yan yana da boyutlarını görebilirsiniz. Yani erkek neredeyse uzunluğu Strasser kadar. Bu rahibemizi de bırakalım hemen. Rahibeler yan yana. İyi, çok güzel. Benimkiler de çok güzelmiş ya. Sarı rahibem de burada. Sarı rahibemle beraber yan yana gördüğünüz zaman gerçekten çok güzel. Rahibe krallığı gibi oldu. 3 rengi de bir arada görmüş olduk. Bu güzel görüntüleri görmekten dolayı ben çok mutluyum. Sağda sarı takımımız, solda siyah takımımız. Bir de bu erkekte bu dişi kahverengiyle siyah bir takım yaptık. Bunlar da çok güzel oldu. Bunlardan inşallah bol bol yavru alacağım. Çünkü arkadaşlar parası bir kenara, ticari boyutu satmak vesaire benim işim, derdim hiçbir zaman zaten bu değil. Şu ırkın verdiği keyfi ben ya gerçekten bugüne kadar ne Mardinler'de alabildim, ne Posta'da alabildim, ne Hünkâr'da alabildim. Ya şu neşe, bu hız, bu hareketlilik, bu adaptasyon, hızlı adaptasyon gerçekten hiçbir kuşta görmedim. Sizin daha hızlı adapte olabilen gördüğünüz bir kuş ırkı varsa onu yazın, onları da yorumlara beklerim. Benim gördüğüm en hızlı adapte olabilen kuş Mardin'di ama bunlar onları da geçti. Şimdi Hünkâr dediğimiz kuş nazlı, Posta dediğimiz kuş çok geç adapte oluyor. Yumurtlama süreci vesaire çok uzun sürüyor. Ama bunlar pire gibi. Zaten birkaç video sonra siz de göreceksiniz. Allah nasip ederse bunlardan yumurta da alacağız, yavru da alacağız. Sizlere bunları sunuyor olacağım. Az önce sözünü verdiğim gibi bu takımın ilk yavrularını takipçilerimden, abonelerimden birine hediye ediyorum. O yüzden siz de şu ana kadar bu videoyu izleyip abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü destekleriniz gerçekten çok önemli. Bu kanal büyüdükçe inşallah böyle hediyelerimiz de olacak takipçilerimize. Mardinler, rahibeler, bangolar, postalar, hünkâriler, burası Strasser'ler, burası tam bir güvercin çiftliği oldu. Bu güvercin çiftliğini sürdürülebilir yapmaya çalışıyorum. Gerçekten yem olarak da en iyisini veriyorum, vitamin olarak da en iyisini vermeye çalışıyorum. Sizlere de güzel görüntüler sunmaya çalışıyorum.
Hevesim her zaman çok yüksek. Heyecanım her zaman ilk günkü gibi. Sizlerle de bunu paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah, umarım size de bunu yansıtabiliyorumdur. Bu arada Strasser yavrularımızı da merak edenler var. Onları da size gösterelim hemen. Burada bir Strasser yavrumuz. Bir de kardeşi var tabii ki. Bunlar da kocaman oldular. Gerçekten kocaman bir takım Strasser'imiz var. Kesmelerini şöyle görebilirsiniz. Kesmesi burada bitiyor. Hemen beyazları devam ediyor. Bunları tabii kar yağdı olarak biliyorsunuz siz. Ben de öyle biliyordum ama Strasser'miş gerçek ırk arkadaşlar. Bakın soldakinin kesmesi buradan bozuklu. Bozuk atıyor. Ama sağdakinin kesmesi gerçekten çok güzel. Nizami bitiyor. Burada bir siyahı var. Bu hatalar olacaktır. Şu anda Strasser'leri de üretme hedefim var. Ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyorum. İnşallah bunları da çok fazla üretmeye çalışacağım. Sonrasında bunları da tabii ki sizlere sahiplendireceğim. Yavaş yavaş büyüdükçe, eş olmaya başladıkça bu minikler sizlere de sahiplendireceğim. Bu arada bunlara bilezik yaptırmak istiyorum. Tedarikçim var ama kaç milimetre olduğunu söylemen lazım dedi. Kuşlar büyük diyorsan sıkıntı olabilir dedi. Sizce 9 milimetre mi yaptırayım bilezikleri, 10 milimetre mi yaptırayım? Onu da size sormuş olalım. Bileniniz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu arada yorumlarda bu güzel emeğe bir maşallah demeyi unutmazsak, beni de insanlara karşı yalnız bırakmazsanız, gerçekten videoları izliyorsanız ve videolarımı seviyorsanız, beni de dışarıdan gelen insanlara karşı yalnız bırakmazsanız, beraber fikir alışverişi yaparsak çok daha mutlu olurum. Bu anlamda da desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda bir maşallahı esirgemeyelim arkadaşlar. Bunlara haplarını da verdik. Şimdi bir de hünkâriye haplarını vermem lazım. Hünkâri yavrumuzu maalesef annesi tekrar yumurtladığı için çok fazla hakkını vererek bakmıyorlar. Bu da büyüyor ama çok fazla hakkını vermiyorlar dediğim gibi. Tek başına büyümesine rağmen o kadar da dolu değil kursağı. Ama ben de bunu tabii ki haplarla destekliyorum. Bir de bunun rızkını çalanlar var tabii. 2 üst folluğundaki komşuları maalesef bunun yanına geliyorlar. Belki de babası buna değil onlara kusuyor. Birazdan yemlerini vereceğim. Sonrasında da gözlemleyeceğim. Yavruya mı kusuyorlar yoksa komşunun çocuğuna mı kusuyorlar? Yani şuradaki komşudaki iki velede mi kusuyorlar yoksa buna mı kusuyorlar? Babalarını bir izleyip görmem gerekiyor. Bunları koyalım. Kolilerimizi de alalım. Rahibelerimize tekrar şöyle bir bakış atalım. Şu güzellikleri sizlere gösterelim. Gerçekten at gibi duruyorlar. Maşallahları var. Çivi gibi kuşlar. Sarı kızımız da oradan bakıyor. Sarı kızımız da yanına gitsin bakalım. O da yanlarına gitti. Şöyle sizin için yan yana getirmeye çalışacağım. Hünkârileri hatta şuradan çıkarabilsem çok güzel olacak ama hünkâri fazla olduğu için kümesimizde her yerden bir hünkâri çıkıyor. Allah'ıma bin şükür tabii ki daha fazla olsun. Hünkâri bizim ata yadigarımız, sevdiğimiz kuşlar. Ve bizim de değerlimiz. Et yavrulardan birini kurtardım dedim. Buraya aldım. Aslında dün oraya almıştım ama şuradaki takımım da doğru düzgün bakmadığı için buraya aldım. Buradaki küçükleri eşitledim. Bunların da kustuğu iri yavruyu, yani iri derken daha büyük, yani şu kadar boyutta. Onu da alıp oraya koydum. Bakalım 1-2 saat sonra tekrar kontrol edeceğim maya kusmuşlar mı diye. Kontrollü gidiyoruz. Üretim sürecinde böyle sıkıntılar olabiliyor. Bunlara morali bozmamak lazım tabii ki. Yani bunlar olacak. Yavrular ölecek, yeni yavrular çıkacak, yumurtalar oluşacak. Kuşçuluk zaten bir süreç olduğu için keyifli. Bunlar olduğu için keyifli. Yani hiç yavru ölmese, hiç kuş ölmese zaten herkes yüzlerce üretir. Hiçbir kuşun değeri kalmaz. Hepimiz böyle bedavadan havalara atıp meydanlara kuşlar salıyor olurduk. O yüzden hastalık da olacak, yavru da ölecek, can sıkmamak lazım. Bu hayatın bir döngüsü, yapacak hiçbir şey yok. Ama biz hakkıyla en profesyonel şekilde beslemeye çalıştığımız için bu emekleri veriyoruz ve takibi yapıyoruz. Şimdi isterseniz bir yemlemeye geçelim. Yemlemeyi yaptıktan sonra da bu rahibeler zaten artık yavaş yavaş kendi yerlerini seçmeye başlarlar. Burada bir arbede de çıkacak tabii ki. Yani yer seçecekler. Butik bir yerden geldiler. Yani bu kümes kadar bir yerden geldiler. Şimdi kocaman bir yer onlar için. Onlar da yer seçecektir. Tabii ki Mardinlere benzemez rahibeler. Hünkârilere de söylüyorum buradan. Adam olun. Vallahi onlar Mardinlere benzemez. Kafa göz girerler size. Sonra bir de gözünüzü kaybedersiniz Allah korusun. Şimdi gelin beraber yemlemeye geçelim. Şimdi yemlemeyi yapacağım. Yeme farklı takviyelerim olacak. Birincisi balık yağı, ikincisi Natural'in vitamin ve mineral takviyesi. Şimdi aldığım abi de şöyle söyledi. Kuşların bir banyoya ihtiyacı var dedi. Doğrudur, banyoya ihtiyacı var.
Bu balık yağı tüy sağlığına da iyi geldiği için, parlak tüyler oluşturduğu için ben şimdi bir balık yağı takviyesi yapayım kendilerine. Güzel balık yağlı bir yem yapalım hem de. Çok fazla kaçtı. Birazını koyuyorum. Şimdi bunu kapatalım. Karıştırmaya başlayalım yemimizi. Artık o kadar çok fazla kuş var ki yarım kovaya geldik. 2 çift daha aldık. Yukarıdaki yavrulara da vereceğiz. Yavruları siz görmediğiniz için kümes boş geliyor ama yukarıda 16 tane yavru var arkadaşlar. Buradan 3 daha götüreceğim inşallah. Burayı rahatlatmış olacağım. Ama yukarıda da 19 tane kuş olmuş olacak. O kuşlar da sahiplendirilecek, bilginiz olsun. Hünkârı soranlar var. Onlarda da sarı sitede ilandalar. Bilginiz olsun. Şimdi yemimizi iyice yağladık. Ben bu arada buğday da eklemeye başladım artık yemlere. Buğdayla daha rahat yavruya kusuyorlar aslında. Yani öyle hissettiriyor bana, bilmiyorum. Ben hayatımda hiçbir zaman sadece buğdayla kuş beslemedim. Ama buğday kullananlardan güzel yorumlar duyuyorum. O yüzden kullanmaya başladım ben de. Yani şu anda %30 buğday, %70 karışık gibi gidiyorum. Şu an verimli gidiyor, bakalım. İnşallah böyle devam eder. Çünkü zaten karışık yem aşırı pahalı arkadaşlar. Ben 750 lira falan oldu çuval. 750-800 oldu. Ya bu kadar kuşa karışık yemle. Gerçi zor değil. Aylık yine 1000-2000 lira tutar da. Çünkü günde yaklaşık 2 kilo yemeye başladılar. Sularına bu arada probiyotik veriyorum. Dün de verdim, bugün de vereceğim. Şu an dışkılar gayet iyi. Yeni gelen kuşlar da probiyotikten faydalanmış olsunlar. Aldığım adam aynı kuşlardan yaklaşık 20-30 tane üretmiş. Oradan da 6 çift hediye etmiş. Bunlar kalmış şimdi. Kaçırdıkları olmuş. Bunlardan da verdi. Bir çiftini de kendine tutacak. Onlardan tekrar üretecek. O da üretmeyi seven bir abi. Benim gibi. Ama fazlalık olduğu için ürettiklerini veriyor. Şimdi yemimizi hazırladık. Balık yağımızı, vitaminlerimizi kaldıralım ve yemimizi verelim. Bu arada arkadaşlar kesin yorumlar gelecektir. Bu kuşlar yem yiyecek mi yemeyecek mi şu anda bilmiyorum ama yorumlar gelecektir. Önce kuşlar yem yemedi diye gönderdin, bunlara ne yapacaksın diye. Bu kuşlar önümde yem yediler. Kümesten ben alırken önümde yem yediler. Buğday yiyorlar bu arada sadece. Karışık yemle tanıştılar mı daha öncesinde bilmiyorum ama maşallah sana, aslan oğlum benim, gel. Maşallah ne güzel hareketlerim var. Sevdim seni paşam. Bu kuşlar yem yemeyebilir. Sebebi şu: buğdayı yediler. Yediler. Motorla geldim ben. Bende motosiklet var. Motorla geldim. Sallana sallana bayağı bir kustular. Mideleri alt üst oldu. Ben kuş verirken de motorla götürünce maalesef böyle sıkıntılar oluyor. O yüzden yem yemeyebilirler. Ama şimdi bakalım yem yiyorlar mı görelim. Ben izleyerek aldığım için içim rahat. Aldım. Elimle kontrol ettim. Kilosuna da baktım. Dışkısına da baktım. Kümesin ortamına da baktım. Her şeye baktım ve emin olup aldım bu sefer. Hadi bakalım kuşlarımız da doysunlar. Karınları doysun. Gel. Bak rahibeler yavruya kusuyor ya, hemen koşarak geliyorlar. Hareketlendiler bile. İzleyelim bakalım. Kahverengi anne geldi. Bakın sağlıklı kuş hareketleri böyle oluyor işte. Ben biraz tereddütte kaldım. Hayvanlar yem yediği için muhtemelen yeme gelmeyecekler dedim ama sağlıklı kuş hareketleri böyle oluyor. Yem gördün in. Kedi fare gördün kaç. Sağlıklı hayvan böyle olur arkadaşlar. Hareketlerine bayıldım ya. Vallahi uçuşlar o kadar güzel ki. Kahverengilerden daha çok sevdim siyahı. Sarılardan daha çok sevdim. En sevdiğim rengi siyah oldu açıkçası. Ama buz mavisinden de hassasıyım. Buz maviyi bulursam alacağım. Bulamazsam yapacak bir şey yok. Ya bulursam da fiyatı çok yüksek olabilir. Bakalım nasibimizde varsa alacağız. Yoksa almayacağız. Bunları korkutmadan bir şöyle biraz daha yem doldurayım buraya. Bunlar da yavrulara gidecek. Yukarıda da yavrularım var. Onlara gidecek. Bak kahverengi eşine gitti. Şöyle bir canlandırmaya çalışalım. Bakalım tepkilerine. İn bakayım aşağı. Şöyle hareketlendirelim biraz ortamı. Hiç el değmediği için biraz yabani gibiler. Şöyle yemliği de etrafında, kümesi de gösterelim bunlara. Kümes rengarenk oldu. Kahverengisi, siyah beyazı, beyazı, sarısı, gold sülfürü, goldu, her rengi var.
Maşallah var kuşların. Bugün de bu videoda rahibelerin heyecanını yaşadık. Onların dışında tam kuşlar yem yerken beyaz mardin erkekle dişi bango dişinin eş olduğunu gördüm. Maalesef onları ayrı bir eşhaneye kapatmak zorunda kaldım. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Tabii ki kalabalık kümesin heyecanı da çok oluyor. Rahibeler bu arada yerlerine alışmaya başlayacaklar inşallah. Çünkü çok butik bir yerden kalabalık bir yere geçtiler. Alışmamaları, garipsemeleri gayet normal. Aşağı indiler, yemlerine de vurmaya başladılar tabii ki. Gidip birkaç yerde baktılar. Şöyle güzel bir incelediler kümesi. Yavaş yavaş alışacaklar. Benim favori çiftim dediğim gibi siyahlar oldu. Siyahlar uçarken çok güzel duruyorlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi bu siyahların ilk yavrularını, bir çift yavrusunu abonelerimden birine hediye edeceğim. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolardan da haberdar olun. Bu arada sarıyla siyahın da bir kavgası var. Hemşeriyi gördü gurbette tabii. Sıkıntılar yaşanıyor. Sarıyla siyah birbirini dövüyor. Ne oldu, anlaşamadınız mı? Baştan bir anlaşmazlık oluştu. Videonun kapanışını da bu kavgayla yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.